Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, şöyle 3 tane renk kullanarak bir model göstereceğim şimdi sizlere. Yine kolay, basit bir model. Şal olur, bluz olur, çanta olur. Birçok projede kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. 14 ve katları şeklinde çekebilirsiniz ama şöyle yapalım. Zinciri normalinden biraz daha fazla çekmeniz lazım. Sonra üzerine trabzan gideceğiz. Bu trabzanları gittiğimizde karar vermemiz boyutuna daha iyi olur. O yüzden ben şimdi saymadan bir miktar zincir çekiyorum. Ama mesela bluz örüyorsanız birkaç katı fazla zincir çekin. Şöyle zikzak bir model olacak çünkü toplayacak. Ben şimdi bir miktar zincir çekiyorum ve dönüyorum. Evet, zincirimi tamamladım şimdi. Bu kadar bana yeterli. Bakın. Şimdi buradan 3 tane daha zincir çekiyorum. Burada hemen dördüncü trabzana batarak bir trabzan yapıyorum. Bu bir. Sonra sırayla devam ediyoruz. 2, 3, 4. 14 tane trabzan yapmanız lazım arkadaşlar. 5. Kenar zincirini saymıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kenar zincirini saymadan 14 tane trabzan yaptık. Şimdi 15.'ye buraya bir sonraki zincire aynı yere batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Tek bir zincirin içine 3 tane yaptık. Sonra hemen yanındakinden devam ediyoruz. Şimdi yine 14 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın şöyle ilk zikzakımız burada oluştu. Tekrar 14 tane yaptık. Şimdi tekrar buraya bir sonraki zincire 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Aynı zincire batarak 3 tane yaptım. Sonra tekrar hemen yanındakinden devam ediyorum. 14 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tekrar bir sonrakine 3 tane trabzan. 1, aynı yere 2 ve 3. Evet. Şöyle burası tekrar burası. Şimdi tekrar 14 tane trabzan yapıyoruz. Bunu zincir sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Onun için fazla zincir çekin dedim. Bakın bu burada topluyor. En son fazla gelen zincirinizi buradan keserek sökebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle sıra sonuna kadar geliyorum ben. Evet, sona kadar geldim. Bakın bu şekilde
Sonda da 14 trabzandan sonra bir trabzan daha yaptım. Yani 15 trabzan yaptım. Burada kalan zincirinize göre devam edersiniz. Şimdi bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Hemen ilk zincirin içine bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir. Tığımızı buradan 2 defa dolayıp buradan sayıyoruz. Şöyle denedim ben, boşluk oluştu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. yuvaya gelerek 1, 2, 3 defa çektim, bekletiyorum. Burada dörtlü trabzan yapıyoruz. Tığımızı 2 dolayıp 1, 2, 3. 3 defa çekip tığda bekletiyoruz. Dördüncü çekmeyi hepsini birlikte toplayarak yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tekrar 2 kez tığımı doluyorum. Önce bir ilmek, sonra 2, 2 aldım. 3 defa da çektim. Dördüncü tığda bekliyor. Yine 2 doladım. 1, 2, 3. 2 doladık. Tekrar 1, 2, 3. Hepsini birlikte kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi 3 tane buraya aynı şekilde yaprak yapıyorum. Yaprak diyelim. Şöyle tekrar topladım. Bakın 3 taneyi tamamladık. Sonra 1, 2, 3 çekelim burada. 3 zincir. Şimdi şurada 3 tane trabzan yaptığımız yer, bakın tek bir zincirin içine 3 tane trabzan yapmıştık. Bunun ortasına, ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle bir görüntümüz olacak. Aynı işlemi tekrar ederek devam edeceğiz şimdi. 3 zincirimi çektim. 2 kez tığımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya giriyorum. 3 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Yine dördüncü çekmeyi en son üçünü yaptıktan sonra kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Evet, 2 taneyi tamamladık. Bir tane daha yapıyoruz. 2 ve 3. Hepsini kapatıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekerek, bakın şu tepe noktasında 3 tane yaptığımız trabzanların ortasındakine bir sık iğne, tekrar 3 tane zincir. Şöyle bakalım tekrar. Bakın. Şöyle açarak gösteriyorum. Ütülediğimizde daha güzel duracak arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz şimdi. Aynı işlemleri yaparak. Evet, sıra sonuna geldim bakın. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. En son trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincir çekelim. Evet, şimdi biraz buruşuk duruyor arkadaşlar, bakın. Bunu tabii ki ütüleyeceğiz, buhar vereceğiz, daha güzel duracak. Buradan ipimi kesiyorum. Şimdi aynı renkte yapabilirsiniz tabii ki. Aynı renk yapacak arkadaşlar. Buradan ipini kesmeyecek. Devam edecek. Şöyle sarıya geçelim. Evet. 5 sarı yeşil diye gitsin. Bir tane zincir çekiyorum. Buradan arkasını çevirerek birleştiriyorum. Sık iğnenin üzerine şöyle bir sık iğne ile birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Sırayla şimdi 7 tane trabzan yapıyoruz. Boşluğa batarak 1, 2. Burada yaprağın tepesine batalım şöyle. 3. Tekrar boşluğa batıyorum. 4.
5, 6, 7. Yine kenar zincirle beraber 8 oldu bakın. Şimdi tam bu yaprağın tepe noktasına 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Aynı noktaya battık burada. İpimizi atalım şöyle. Şimdi tekrar devam ediyoruz bu tarafa doğru. 1, boşluğa batıyoruz. 2, 3. Burada yaprağın tepe noktasına batıyoruz. 4, 5, 6, 7. sık iğnenin üzerine batıyoruz. Şimdi devam ediyoruz tekrar, bakın boşluğa batıyoruz. 8, 9, 'yaprağın üzerine batıyorum. 10, boşluğa batıyorum. 11, 12, 13 ve 14. Evet. Buradaki gibi şimdi buradan itibaren şu üçlülerden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. 14 tane trabzan yaptık. Tekrar ortadaki yaprağın tepesine 3 tane. 1, 2, 3 tane. Şimdi buradan bir sonraki yaprağın tepesine kadar, yani şu alanı 14 tane trabzanla dolduruyoruz. Ben şimdi şuralarda 3 yapıyorum. Burada 2 yapıyorum. Burada elinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Boşluğa batarak şimdi 1 diye başlıyorum. 2, 3. Buradaki yaprağın tepesine de batıyorum. 4, 5, 6. Burada bir tane daha batacağım boşluğa şimdi. 7. Sık iğnenin üzerine batıyorum. 8. Boşluğa geldim. 9, 10, 11. yaprağın üzerine batıyorum. Boşluğa geldim. 12, 13, 14. Tekrar buradaki tepeye 3 tane trabzan. 1, aynı noktaya batarak 2 ve 3. Şöyle bir daha bakalım. Evet. Yine aynı şekilde şimdi 3 tane yaptık. Şuradaki yaprağın tepesine gelinceye kadar 14 tane trabzanla burayı dolduruyoruz. Tekrar burada 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum şimdi. Evet. Geldim şimdi, bakın başlangıç noktasına kadar burada 3 tane yaptık. Şimdi kenarda 8 tane trabzanla bitiriyoruz. Başta da öyle yapmıştık. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve sık iğnenin üzerine batıyorum. 8. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi tekrar aynı çiçeklere devam edeceğiz üzerine. Buradan sarıyla devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı 2 defa dolayıp hemen dibine X trabzanın üzerine batarak 1, 2, 3, 4 de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar 2 kez dolayıp yine aynı noktaya batıyorum, bakın. 3 defa çektim. Tığda bekletiyorum. Tekrar 2 doladım. 1, 2, 3. 2 doladım. Evet, burada bir düğüm çıktı.
Hatta ip koptu. Pek Alize'de böyle şeyler olmaz ama bazen çıkabiliyor arkadaşlar. Hemen onu oradan şöyle keselim. Evet, 1 2 3 3 tane olunca hepsini birlikte topluyoruz. Sonra 1 2 2 tane zincir çektik. Pardon, burada 3 çekiyorduk. 3 zincir çektik. Geliyoruz, bakın şu tepe noktaya 3 tane yapmıştım aynı noktaya batarak. Yine ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Kenarda yarım yapıyoruz bu yaprakları. Tekrar şimdi buradan 3 tane zincir çekiyorum. Yine 2 kez tığımı doladım. Bakın şöyle tam şu ortaya batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine aynı şekilde 8.'ye giriyoruz. 1 2 3 2 doladım. 1 2 3 1 2 3. Şimdi 4. Hepsini birlikte topladık. 1 2 3 4 zincir. Tekrar aynı noktaya giriyoruz. 1 2 3. Hepsini topladık. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3. İkinci trabzanı yaptım ve üçüncü trabzanı yapıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın. 3 tane zincir. Yine geliyoruz şimdi 3 tane yaptığımız bu trabzanların ortasına. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz arkadaşlar zaten. Sadece burada şimdi dönüşümüz farklı oldu. Bir sonraki sırada aynı başlayacak. Böyle sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bakın sona geldim. Şimdi birinci yaprağı yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Tekrar burada aynı noktaya batarak 2 tane dörtlü trabzan, yine bakın birlikte toplayarak yapıyoruz tabi. 1 2 3 hepsini birlikte topluyoruz. Bir tane zincir çekelim. Tekrar burada ipimi kesiyorum. Şimdi renk değiştireceğim için. Evet. Şimdi yeşile geçelim. Bu yeşil mi yapayım, bu yeşil mi yapayım? Sanki şu yeşil daha iyi gibi sanki. Evet, tekrar şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Buradan arkasını dönerek başlıyoruz. Hemen ilk yuvaya bir sık iğne ile birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu bir, boşluğa batıyoruz. 2 trabzan yapıyoruz. Yine boşluğa batıyoruz. 3, tekrar boşluğa batıyoruz. 4. Buradaki yaprağın tepesine 5. Şunu saymaya, yani bununla beraber saydım. 5 1 2 3 4 5 6. Şunu saymayacağız. Normalde 14 ama kenar 15 olacak, yani onu demek istiyorum. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 4 tane düştü buraya. Şuraya 3 tane yapabilirdik. Her neyse, önemli değil oradaki şeyler. Dediğim gibi burada elinize göre dolguları yapabilirsiniz. Şimdi 14 trabzan 14 trabzan gidiyor. Kenar olduğu için burada 3 zincirle çıkarak burada da fazla yapmıştık zaten. Şimdi 15 oldu. Şu tepe noktaya 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi aynı noktaya batarak. 2 ve 3. Tekrar diğer
yaprakların ortasına gelinceye kadar şu kısma 14 tane trabzan yapıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tekrar bakın, ortadaki yaprağın üzerine geldiğimizde de 3 tane, 1 2 ve 3. Evet. Yine 3 tane, arada 14 trabzan, tekrar 3 tane. Aynı işlemler, yaptığımız işlemler aynı işlemler. Böyle devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, tekrar sıra sonuna kadar geldim. Bakın aynı şekilde. Şimdi burada bej renginde yaptığımız gibi bir tane kenar dönüşünden bahsediyorum. Yani bir zincir çekiyoruz. Bir sık iğne, 3 tane zincir çekip hemen tığımızı 2 dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 buraya geliyorum. Yaprakları yapmaya başlıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 zincir, tekrar 3 tane yaprağı yapıyoruz. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Model sadece bu kadar. Kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Sonra bakın burada 3 tane yaptığımız trabzanı yine ortasındaki trabzana bir zincir, yine 3 zincir çekiyoruz. Tekrar çiçeklerimizi yapıyoruz. Evet. Şimdi burayı da tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet. Tekrar sıra sonuna geldim. Bakın. Yine 3 zincir ve en sondaki trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Tekrar ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi de bu sıradan sonra sırada yaptığımız gibi önce trabzanları yapıyoruz tabii ki. Sonra yarım çiçekle, yarım yaprakla diyeyim, başlıyoruz. 3 devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir sıra daha yapayım. Tekrar bakalım. Evet, tekrar bakın, beje geçtim. Trabzanları yaptım ve tekrar çiçekleri yaparak devam edeceğim. Bakın şöyle hafif bir buhar verdim. Daha güzel görünsün en azından diye. Böyle tek renk ya da istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Bluz falan yapmak isteyen arkadaşlar olursa yaka ve koltuk altını soruyorlar genelde. Onun için şöyle bir önerim var. Mesela yakayı, şurası mecburen böyle oluyor. Burayı sık iğne giderek eğer düz yapmak isterseniz üzerinden sık iğne buralarda ikili trabzan şeklinde düzleyebilirsiniz. Omuz için şöyle kesebilirsiniz. Tabi büyüklüğünüze göre değişir. Daha büyük, bu küçük bir boyut oldu şimdi. Şöyle 2 tane çiçeği ayırıp mesela burayı omuz olarak örmeye devam edebilirsiniz. Tekrar şuradan 2 çiçek ayırıp örmeye devam edebilirsiniz. Arada kalan açıklıkta yaka kısmınız olur. Ense için de aynı şekilde. Koltuk altı hiç kesmeden dümdüz de yapabilirsiniz, salaş bir şey olacaksa. Kesmek isterseniz de bakın şu sırada buraya kadar tamamlayıp sık iğne ile buraya kadar dönüp sonra kaldığınız yerden devam ederek aynı şekilde çiçekleri koyarak, yaprakları koyarak devam edebilirsiniz. Şöyle bir kesme yapmış olursunuz zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi çantalar, bluzlar, şallar, yani runnerlar, farklı ipler kullanarak farklı ürünler yapılabilir diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.